Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bugün önce kısaca Borsa İstanbul'a değineceğim. Borsa İstanbul bayram sonrasında yüzleri güldürmeye devam ediyor. Beklentimiz ilk etapta şu 9.900'e gelmesiydi. Onun da olabileceğini düşünüyorum. Arkasından bakacağız 10.000'i geçebiliyor mu? Oralarda büyük bir direnç var ancak ben 10.900, 11.000'e kadar gidebileceğini düşünüyorum ve bunun da bir satış fırsatı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ekonomi halen iyiye gitmiyor. Fakat çok aşırı satışlar oldu, çok fazla gerilim oldu, siyasi gerilim oldu. Bunların hepsi uzun zamandan beri bir tepki yükselişinin gelmesini engelleyen şeylerdi. Şimdi biraz daha böyle TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon düşmüş. İşte gıda enflasyonu eksi olmuş vesaire. Bu durumda erken faiz indirimleri devam edebilir beklentisiyle bir alım geldi. Güzel ama bunun bir satış fırsatı olacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla ben alım önermiyorum. Alımı çünkü çok riskli görüyorum böyle bir ortamda. Şimdi dünyadan biraz bahsedelim. Dünyada önemli şeyler oluyor. Amerika-Çin görüşmeleri devam ediyor Londra'da ve henüz uzlaşmış değiller. Piyasa iki tane şey bekliyor. Birincisi Amerika-Çin uzlaşacak mı, anlaşacak mı? Bu daha önemlidir. Bak iki tane şey bekliyor dedim. Bu daha önemlidir. Önemli olan Amerika-Çin anlaşacak mı? İkinci sırada önemli olan şey de yarınki enflasyon verisidir. Neden ikinci sırada enflasyon? Çok uzun zamandan beri enflasyon geri planda kaldı. Yani aslında en önemli şey olması gerekirken Fed enflasyon düşse de yok şimdi bu ticaret savaşları nedeniyle belirsizlik oldu. Biz faizleri indirmeyelim diyor. Şöyle bakıldığında beklenti bir miktar artış yönünde. O da şöyle, çekirdek enflasyonun %2.8'den 2.9'a çıkması bekleniyor yıllık olarak. Manşet enflasyonda 2.3'ten 2.5'e çıkması bekleniyor yıllık olarak. Aylık olarak %0.2 artması bekleniyor. Geçen ayda 0.2 artmıştı. Şimdi bu beklentiler doğrultusunda gelecek olursa zaten her şey beklenti doğrultusunda geldi. Bir etkisi olmasını beklemeyiz piyasaya. Ama beklentilerinden biraz daha düşük gelmesi durumunda o zaman piyasalara pozitif etki etmesini bekleriz. Fakat Amerika-Çin anlaşması daha önemli. Yani Amerika-Çin anlaştı ama enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. Piyasa buna fazla önem vermeyecektir. Amerika-Çin anlaşamadı ama enflasyon beklentilerden daha düşük geldi. Piyasa buna gene fazla önem vermeyecektir. Yani burada belirleyici olan Amerika ve Çin'in anlaşması olacak. Neden bunları anlattım? Çünkü ikisi birden olabilir. Yani hem beklentilerden belki biraz daha fazla gelebilir enflasyon ve Amerika-Çin anlaşamaz. O zaman çok piyasalarda satışlar görebiliriz. Ya da hem Amerika-Çin anlaşır hem de enflasyon beklentilerden düşük gelebilir. O zaman piyasada coşku görebiliriz. Piyasa dediğim Wall Street ve kripto paralar, diğer şeylerden bahsetmiyoruz piyasa dediğimiz zaman. Ve de bunları da söyledikten sonra S&P şu şekilde 6.000'e geldi. Şu anda 6.020. Yani haber bekliyor S&P. Bu Londra'dan iyi haber gelecek mi diye. Bakın daha önceden de 6.000'in üzerine çıkıp şöyle 1, 2, 3, 4, 5 gün yükselip ondan sonra düştüğü de olmuştu. Yani 6.146'ya kadar da gelmişti S&P 500 endeksi. Dolayısıyla ben halen daha tut görüşümü koruyorum. Satış önermiyorum ama alış da önermiyorum. Tut görüşümü koruyorum. Çünkü çok iyi yerlerden aldık. O aldıklarımızda da kârdayız ve o kârda da oturmaya devam edelim. Çok yükseklerden almayalım diyorum. Çünkü şu şekilde baktığınızda aşırı alım bölgesine tekrar geldi. S&P 500, Nasdaq aşırı alım bölgesine tekrar geldi. Görüldüğü üzere ki Nasdaq çok iyi kazandırdı. Nasdaq'tan çok iyi yerlerden aldık. Çok iyi kazandırdı bize. O yüzden şu anda biraz bekleyelim diyorum ben o tarafta. Peki
Kripto paralarda Bitcoin 110 bini geçti. Hafta sonu yapmış olduğum videoda alınabileceğini söylemiştim. Ancak artık 110 bine kadar gelip de buradan geri döndüğü için şu anda alım önermiyorum. 108 bini de stop seviyesi olarak görüyorum. Yeni alım önermiyorum zaten alım önermiş olduğumuz için. Ether'de alım 2600-2500 üzerine atarsa alınabileceğini söylemiştik. 2700'ün de üzerine geçti. Ether'de alım öneriyorum. Ether alınabilir. Ripple'da hafta sonu yapmış olduğum videoda alınabileceğini 2.25'in üzerinde söylemiştim. Aldıysanız tutuyorsunuz. Yeni alım önermiyorum. Tut öneriyorum. Ripple'da şu anda. Ripple'da stop olmak için tekrar 2.25'in altına düşmesi gerekir. Yoksa almış olduğunuz Ripple'ları tutabilirsiniz. Sadece yine almayın diyoruz. Amerikan 10 yıllıklarda bir ilerliyor, bir düşüyor. Dolayısıyla burada yeni bir şey yok. Yeni bir şey olmadığı için TLT konusunda da bir görüşüm yok. Eski görüşüm devam ediyor. Amerikan 10 yıllıklar konusunda da bir görüşüm yok. Alınır ya da satılır denebilecek bir durum değil. O yüzden tutun demeye devam ediyoruz. Gelelim gümüşe. Gümüş çok iyi gitti. Hep alın demiştim. Ve şu anda bayağı bir kârdayız. Ve bizim de bu seneki hedefimize %6.3 bulunuyor. Biraz belki buralardan bir dinlenebilir. Şöyle ki altın gümüş rasyosuna baktığımda bakın bu şekilde çok sert düşüşler var. Şimdi burada biraz böyle altın gümüş rasyosu biraz yukarı yapabilir. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Bütün bunlar aslında bir gümüş için alım fırsatı olabileceğini söylüyor. Diğer altın dışı değerli metallere işte platine, paladyuma baktığımızda onlarda da bir yükseliş var. Yani sadece gümüşe özgü bir şey değil. Sıra onlara mı geliyor gibi bir yükseliş oldu fakat çok hızlı oldu. Çok hızlı olunca biraz böyle burada bir kar realizasyonu yaşanabilir kısa süreli. Bu da bir alım fırsatı olur diye düşünüyorum şu anda ben. Ve de gümüşte şu anda satış önermiyorum. Ama alım fırsatı beklenmesi gerekiyor bence. Çünkü alın dedikten sonra çok hızlı yükselişler oldu ve 4 saatlikte de hareketli ortalamaya kadar da gelmiş durumda. Yani orada destek buluyor. 36'nın altında bir 4 saat geçirmeden hatta şöyle bakın altında şu 35.9'u da çiziyorum. Bu destek kırılmadan da gümüşte satış önermiyorum. Tutmaya devam ediniz. Biraz daha gerileyecek olursa bu seviyelere kadar böyle 36'ya falan ve oradan yukarı dönecek olursa o zaman da yeni alım önerebilirim. Bir alım fırsatı verebilir gümüş. Altında bir değişiklik yok aslında. Altında aynı hikaye devam ediyor. Biraz çıkıyor, biraz düşüyor. 3332 zaten 3330'da satılmasını önermiştik. Şöyle 24 Nisan'da 3320'ye kadar da geldi ondan sonra 25 Nisan'da da satış önermiştik. İşte görmüş olduğunuz gibi yani yaklaşık 1,5 aydır aynı yerin etrafında gidip geliyor, yükselemiyor. Yükseliş trendinde olan bir varlık eğer yükselemezse uzun bir süre düşmesi beklenir. Düşüş trendinde olan bir varlık uzun süre düşmez de taban yaparsa yükselmesi beklenir. Dolayısıyla şu anda altında yön belirli değildir ama aşağı yön ihtimali daha ağır basmaktadır. Elbette böyle yatay gidip de ondan sonra altının yükseldiği çok görülmüştür. Geçmiş dönemlerde çok yaşanmıştır. Ancak şu gidişat şöyle göstergenin giderek aşağı yönde tepeler oluşturması biraz artık bence buralarda doygunluk olduğunu gösteriyor. İşte haftalıkta da Wave Trend göstergemizde bir sata dönebileceğini gösteriyor. Ve Wave Trend göstergemizde burada dikkat edilmesi gereken seviye bence şu 3200 yani öncelikle 3300'dür. Bundan sonra da 3265'tir. Bu seviyeler kırılacak olursa o zaman altında satış önerebilirim.
şu anda altında satış önermiyorum. Ancak jeopolitik gerilimlerin de büyük ölçüde azaldığını da düşünüyorum. Şöyle bakıldığında yani bu Orta Doğu'da hep bir şeyler oluyor. Ama asıl burada belirleyici olan bence Amerika-Çin ticaret görüşmeleri olacak. Onların da etkisi daha ziyade borsa ve kripto paralarda olacak. Yani orada Amerika ile Çin anlaşması durumunda borsa ve kripto paralarda pozitif bir hareket görebiliriz. Ama altında etkisi pozitif değil, negatif olabilir. Çünkü altındaki yükselişin büyük bir kısmı dünyadaki jeopolitik gerilimle beraber Amerika'nın gümrükleri artırması nedeniyle Amerikan doları yerine altının tercih edilmesi sonucuyla biraz böyle olmuş bir şey. Yani dolayısıyla buradan gelecek haberler çok önemli. Londra'dan gelecek haberler. Bugünlük de bu kadar.